Horobox TV'den herkese merhaba. Değerli dostum Serdar Oğal'la birlikte yine bir soru cevap videosuyla karşınızdayız. Bizim en çok ilgi çeken videolarımızdan biri bu soru cevap videoları. Özellikle son zamanlarda artan sorularla birlikte daha da mutlu oluyoruz. Şimdi soruları almak için arkadaşımız Doruk'a bağlanıyoruz. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz sizler de. Sesimi özlemişsinizdir umarım. Değil mi? Ben özlemedim de izleyenleri bilmiyorum ya. Pekala, vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayayım. Horobox'ı kurarken esinlendiğiniz bir medya oldu mu? Oldu tabii, olmaz olur mu? Evet. Yani benim kişisel olarak hala da çok beğendiğim bir medyadır. Time and Tide. Onun kurucuları, sahipleri de iyi arkadaşım. Ama tabii Hodinkee de var. Yani Hodinkee'yi de söylememek olmaz. Bilmiyorum Evet. Burak neler diyecek ama bugün için şöyle bir şey var. Yani bu tabii istatistiklerle de görünüyor. Bir dönem biz Time and Tide'ın bayağı bir peşindeydik. Neler yaptığını merak ediyorduk. Ama yaklaşık son bilemiyorum 2-3 senedir bizde Evet. bir haber çıkıyor. Arkasından başka medyalarda çıkıyor. Tesadüf mü Bu da bizim acaba için diye düşünüyoruz ya ama. tesadüf diye düşünüyoruz. Dostlarımız çok da seviyoruz kendilerini ama evet yani sorunun cevabı benim için tek bir isim söylemem gerekiyorsa Time and Tide'dır yani. Benim adıma tabii ben de çok erken zamanda başladım internetteki saat portallarını incelemeye. Benim de yani etkilendiğim demeyeyim ama yazım tarzını, olayı ele alışını beğendiğim Monokrom var. Özellikle işin teknik kısmıyla çok yakından ilgilenen ve makalelerin sonunda mutlaka saatin teknik özelliklerini herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde fiyatıyla birlikte anlatan bir mecra. Dolayısıyla Monokrom'un tarzını beğendiğimi söyleyebilirim. Güzel. O halde sıradaki sorumuza geçelim. Geçelim. Kanalınızda Grand Seiko ve Vacheron Constanta ile ilgili yeterince içerikle karşılaşmamış belli ki takipçimiz. Bu markaları da Horobox TV ekranlarında daha sık görebilecek miyiz diye sormuşlar. Grand Seiko ve Seiko ile ilgili bazı gelişmeler var. Serdar'la birlikte takip ettiğimiz, gerçekleştirdiğimiz. Kanalımızda Grand Seiko ve Seiko ile ilgili özel içerikler olacak. Öncelikle bunun iyi haberini vereyim, müjdesini vermiş olayım. Evet. Çünkü gerçekten Grand Seiko özelinde çok fazla talep ve soru alıyoruz. Model isimleriyle yaklaşan insanlar da var. Direkt genel olarak markayı soran insanlar da var. Bu konuda doyurucu içerikler hazırlamaya çalışacağız elimizden geldiğince. Vacheron Constantin konusunda ise markanın Türkiye'den çıkmış olması tabii biraz bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Satıldığı yerler var. Şu an multi-brand butik olarak adlandırabileceğimiz ama yeni modellere hızlı bir şekilde ulaşma şansımız eskisi kadar rahat değil. Dolayısıyla onun için de bazı çalışmalarımız var. Hakeza Jaeger-LeCoultre de aynı şekilde. Bu iki marka ile ilgili de çalışmalarımız var. Bunlarla ilgili de inşallah iyi sonuçlar alırız diye düşünüyoruz. Pekala. Sıradaki sorumuz Serdar Bey'in Instagram hesabına yollanmış ama ben buradan tekrar kendisine iletmiş olayım. Sektöre dair önemli kişilerle birçok röportajınız var. Bunlar arasında en çok etkilendiğiniz kiminle olmuştu? Güzel soru. Güzel soru. Yani şöyle tabii bir isim söylemem gerekirse bu Angelo Bonatti. Mutlaka. Hayranı olduğum, senelerce takip ettiğim, tarihini araştırdığım ve tarihiyle ilgili birçok detay bildiğim bir markanın efsane diye adlandırılan 20 sene boyunca firmayı tek başına oradan bir noktadan alıp başka bir noktaya taşıyan efsane Angelo Bonatti. Bir de böyle hani İtalyan mafyavari bir duruşu var adamın. Evet, Yani yanına ses tonu yaklaşamıyorsun, falan. konuşamıyorsun, ses tonu falan derken bir anda odasına girdik. Bir anda böyle çok esprili, komik, cana yakın, hiç böyle o sert görüntüsünün adamı değildi yani. Bizi çok eğlendirdi. Hatta 2 kere röportaj yaptık onunla. Doğru. Ama tabii bunun yanı sıra bir de yani Zenith'in CEO'su Julian Tornare 3 kere onunla da röportajım oldu. Hem dostluğuyla, samimiyetiyle, enerjisiyle, bilgisiyle çok özeldi diyebilirim. Yani bir sürü isim sayarım. Reinhard Aschlimann, Ricardo Guadalupe, bunlar çok önemli insanlar. Zaten hani CEO olmalarının sebebi ama tek isim söylemem gerekirse benim markaya olan bağımdan ötürü ve 20 sene boyunca takip ettiğim bir insan olduğundan ötürü Angelo Bonatti diyebilirim yani. Sıradaki sorumuz eğlenceli geldi bana. Horobox haricinde farklı ilgilendiğiniz bir alan ya da icra ettiğiniz bir meslek var mıdır? Güzel soru. Benim var. Ben uzun süredir aslında başka bir iş yapıyorum. Bu işe başladığımda da zaten insanlar şaşırdı. Biz işte Doruk, Burak, ben üçümüz oturduk bir yerde. Önce Burak'la oturduk, sonra da Doruk'u dahil ettik. Hadi başlayalım falan, böyle bir şey yapalım.
O dönemde başladıktan sonra tabii kimse özellikle benim için anlayamadı yani. Doruk o zaman hani öğrenciydi, Burak da başka bir işini bırakmak üzereydi falan filan ama benim için tabii zor, enteresan bir dönemdi o. Diğer işimde kötü günler yaşadığımı ve saat sektörüne girdiğim falan. Evet var yani benim tekstil sektöründe de başka bir şirketim var ve 20 küsur senedir o işi yapıyorum yani. Ben de güncel durum olarak bakacak olursak şu an tek işim Horavax 7/24. Horavax'la uğraşıyorum. Mesleğim de Sigortalı mısın? Sigortalıyım. Ondan sonra Akbil var. Var İstanbul kart. Evet İstanbul kartı oldu mu? Bunun süper. dışında yani genel itibariyle bütün kariyer dış ticaret üzerine gelişti diyebilirim. Ağırlıklı olarak da elektronik ve demir çelik. Sen ne yapıyorsun Doruk Horavax dışında? Horavax dışında ben de makine mühendisliği görevimi icra ediyorum. Acaba diyorum ki horoloji ile bu mühendisliği bir araya getirmenin bir yolu var mıdır? Çok yakında, çok. Çalışıyoruz üzerinde. Kafamızda evet. Var, çılgın projeler var. Şimdi bu yorumunuzdan sonra hanginiz daha gerçek saat tutkunu? Ben biraz şüpheyle yaklaştım ama neyse seyircilerimize bırakalım. Sıradaki sorumuz. Bu da daha da eğlenceli bir soru. Burak Bey'in, Serdar Bey'in koleksiyonundan bir saat çalma şansı olsa hangisi olurdu? Çalma şansı. Çalma şansı. Yani direkt olarak çalma kelimesini kullanmışlar. Siz onu daha kibar yorumlayın. Bu soru iyi oldu yani ona verilecek cevaba göre öbürünü diğer kasaya falan kaldıracağım yani biraz daha önlem alacağım. Habersizce çalacağım ve saat benim olacak. Kaçacağım. Çalma diyelim de direkt olarak alma diyelim biz ona. Anladım. Ben bilezikli çelik 57-12'sini alırdım Patek Philippe. Çünkü yani Nautilus'un hype olmasından değil, o modeli çok beğendiğim için ve ben en takılabilir Nautilus olarak görüyorum bilezikli spor Nautilus'lar arasında. 59-80'i de severim ama hafif bir kalınlığı var. O bakımdan 57-12 bence çalınır alınır yani öyle aynen devam edebiliriz oradan. Yani tabii fantazi olarak güzel bir cevap verdin tabii yani. Ben de şu anda elinde oynadığı RM11'e fena halde göz koymuş durumdayım ama bilmiyorum alabilir miyim, çalabilir miyim? Denemek için bile rezervasyon gerekiyor. Al ya ne demek yani senin Teşekkür ederim. Pekala. Sıradaki sorumuz teknik içerikli bir soru. Aynı marka ve model saatlerin yapılan güncellemeler sonucunda daha uzun güç rezervlerine kavuştuklarını görüyoruz. Teknik anlamda bu durum nasıl gerçekleşiyor demişler. Makine mühendisi arkadaş varken değil mi yani evet Doruk Bey burada bu soru size gelmiş yani. Topu hemen biz şimdi anlatacağız da ne olacağız yani. Kısaca fazla teknik detaya boğmadan hemen açıklayayım. Biliyorsunuz saatlerde asıl güç kaynağımız zemberek, ana tulumba dediğimiz ince yassı İngilizcesini de söyleyin. Evet, barrel yani ince yassı bir yaydan oluşan bir sistem ve siz bu yayı kurarak aslında orada bir potansiyel enerjiyi biriktiriyorsunuz. Dolayısıyla yayın açılmasıyla enerji veriyor değil mi saate? Yani yay kurulduğunda, sıkılaştığında sürekli açılma eğiliminde siz bunu balansla aslında düzgün bir açılmaya regüle ediyorsunuz, düzenliyorsunuz. Böylece onun kontrollü bir salınımla açılmasını sağlıyorsunuz. Dolayısıyla bu yayın uzunluğu, kalınlığı, bu barrel'ların yani zembereklerin sayısı, çapları direkt olarak güç rezervini etkiliyor. Artı saatlerde şu anda yeni kullanılan teknolojilerle enerji verimliliği yükseldi. Yani iç sürtünmeler azaldı. Daha az enerjiyle daha uzun süre ve daha hassas bir şekilde ilerleyebilen makineler, mekanizmalar üretildi. Teknolojik malzemelerle ki bunların başında silisyum, silikon geliyor. Çok daha hassas, çok daha bir takım dayanımları yüksek kalibreler üretilebiliyor. Bu sayede siz dışarıdan baktığınızda aynı boyutlarda görülen kalibreler çok daha yüksek ve çok daha hassas güç rezervlerine ulaşabiliyor. Kaç tane en çok tulumba hatırlıyorsunuz, barrel hatırlıyorsunuz bir saatin içinde? Hublot'un yanlış hatırlamıyorsam 14 gün rezervli bir saatinde böyle yan yana paralel sıralanmış çok adet tulumba vardı. Soruları bize göndermeye devam etmenizi rica ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşça kalın.